Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Balat'a taşındığımdan beri akşamları eve dönerken kendime hep geç kalmış gibi hissediyordum. Bu yer garipti. Yeni bir yere taşınmanın heyecanı olur ya hani. Maalesef o duygu hiç yoktu. Üstelik karşı daireme de çocukluk arkadaşım taşınmıştı. Yani hayalimizi gerçekleştirmiştik. Çocukluğumuzda olduğu gibi şimdi de beraberdik ama buna rağmen içimde büyüyen, açıklayamadığım bir boşluk vardı. Eve yerleştiğim ilk hafta maddi sebeplerden ötürü yeni bir bilgisayar alamamıştım. Sarı siteden uygun fiyatlı ikinci el bir bilgisayar bulduğumda çok sevinmiştim. Fazla kolay ve hızlı olmuştu. Aslında bilen bilir, kasa fiyatına monitör, klavye, fare, yani her şeyi almıştım. Açıkçası ekonomik kriz nedeniyle de fiyatın ucuzluğunu irdelememiştim. Sipariş verdiğim günün akşamı kapı çaldı ve ben tuvalette olduğum için kapıyı biraz geç açtım. Verdiğim sipariş gelmişti. İşin garip tarafı kargocu kutuyu kapıya bırakıp gitmiş. Ne bir imza ne bir onay kodu almadan ortadan kaybolmuştu. Balat gibi bir semtte bunu yapmasına çok şaşırdım. Kendi kendime söylendim. Ya kargom çalınsaydı, pezevenk seni şikayet edeceğim diye. Ama asıl garip bulduğum bilgisayarın yanında ufak bir not kağıdı vardı ve şunlar yazılmıştı. Bu bilgisayarda silemediğim bir klasör var. Onu ne olursa olsun açma. Altında da şu tarih vardı. 17.06.2015. Neyse dedim içimden. Silinmeyen bir dosya formata bakar. Yani bu kadar abartacak ne vardı anlamadım. Millet gerçekten işsiz. Ayrıca yıla da 2025 yazacağına 2015 yazmış. Neyse zaten şu an için bilgisayarım olması yeter de artar diye düşündüm. Bilgisayarın başına geçip biraz kurcaladım. Gayet iyi çalışıyordu. Sonrasında mailleri açmak istediğimde fark ettim ki açık unutulmuş bir mail vardı. Aslında yapmam gereken özel hayat deyip hiç karıştırmadan o hesaptan çıkmaktı. Ama merak etmiştim. Zaten en fazla ne olabilirdi ki? Ve kişi bilgilerine baktım. Adamın adı Alkın Dişbudak'tı. Adını okuduğum an çok tanıdık gelmişti. Bu isim daha önce duydum ve adını Google'da arattırdığımda genç adam evinde ölü bulundu. Olay yerinde herhangi bir mücadele izine rastlanmadı diye haber başlıkları gördüm ve birine tıkladım. O an fark etmedim ama bir şeyler araştırırken kafama dank etti. Adamın öldüğü tarih kargodan gelen notla aynıydı. Hatta bugünün tarihiyle de aynıydı. Sadece yıl farkı vardı. Of, çok fazla polisiye romanı okuyorum dedim kendi kendime ve hayat tesadüfleri sever diye kendimi ikna etmek istedim ama üzerimden soğuk bir ürperti geçti. Tüylerim diken diken oldu. Aslında sakin olup mantıklı düşündüğümde bence bu kargocu bana ya da Onur'a taktı. Sepet salmadığımız için bizimle dalga geçiyor olabilir. İnşallah öyledir. Yoksa biraz tırstım yani. Tam bilgisayarı kapatacaktım ki şu silinmeyen klasörü merak ettim ve tıkladım. İçinde Alkın Dişbudak Evrak diye bir klasör vardı. Yani bu az önce öldüğünü öğrendiğim adamdı. Haberleri okurken dikkat etmemiştim. Meğersem bu adam amatör bir senaristmiş. Dosyanın içi senaryo doluydu. Her birinde ayrı ayrı isim ve tarih vardı. Birinde Serkan ve Onur yazdığını görünce, yani hani Google'da kendi isminizi arattırırsınız ya, aynı merakla kendi adımı ve arkadaşımın adını görünce açtım dosyayı. İşin garip tarafı da sadece senaryodaki karakterlerin isimleri bizimkiyle aynı değildi. Oturdukları yerler, yaşadıkları hayat bizimkine benziyordu ve güzel yazılmıştı. Adam yetenekliymiş, yazık olmuş dedim kendi kendime. Neyse,
Dosyaların silinmediği iyi olmuş aslında. Ara ara senaryoları okurum. Ya da bu senaryoları satıp para kazanırım diye ellerimi ovuşturdum. Ve belki de köşeyi dönerim dedim. Saat geç olmuştu ve beni uyandıracak bir annem yanımda olmadığından bilgisayarımı kapatıp yattım. Telefonumun titreşimiyle uyandım. Gece saat tam 03.12'yi gösteriyordu. "Uyuyor musun? Evde biri var galiba," diye Serkan'dan bir mesaj. Serkan benim en yakın dostum, çocukluk arkadaşımdı ve aynı üniversiteyi kazanmıştık. Bu büyük şehirde İstanbul Balat'ta restore edilmiş ahşap bir apartmana geçici olarak taşınmıştık. Neyse, hemen cevap yazdım mesajına. "Ne diyorsun oğlum? Hemen geliyorum," diye. Bir saniye bile geçmeden cevap geldi. Mutfağın kapısını aralık bıraktım. Biri az önce içeri girdi sanki ama ses yok şimdi diye. Serkan karşı dairemde kalıyordu. Üstüme bir şey bile almadan terliklerimle dairesine koştum. Kapı kilitli değildi. Yavaşça ittim, içeriye doğru açıldı ve beni yutan karanlıkla karşılaştım. "Serkan," diye fısıldadım. Cevap gelmedi. Lambayı yakmak istedim, yanmadı. Mutfağa girdim, buz gibiydi. Oradan evin tek odasına geçiliyordu. İçerisi sanki derin dondurucu günlerce açık kalmış gibi soğuktu. Ya da o hep istediği klimayı son gaz açmış gibi. Odanın kapısı hafif aralıktı. Seslendim ve sonra yavaşça yaklaştım. Kulak verdim ve işte o zaman duydum. Biri zar zor nefes alıyordu. Derin, boğuk. Tam kapıyı açacakken aniden bir çığlık koptu. Resmen yerimden sıçradım. Her şey bir anda oldu. Kapının altından bir şey süzüldü, yoğundu. Yapış yapış şerbet gibi ve demir kokuyordu. Ah, sanırım anlıyorum ki o kandı. Neyse, o an panik ile bir geri adım attım ve çekildim. Sonra içeriden bir fısıltı geldi. "Kaç, kurtar kendini." Korkudan kapıya bile dokunamadan binadan aşağı indim. Polisi aradım. Geldiler, içeri girdiler. Her yere baktılar. Her odayı aradılar. Ama içeride kimse yoktu. Serkan yoktu. Zeminde bir damla bile yoktu. Ev sanki hiç kimse orada yaşamamış gibiydi. Zemin tertemizdi. Serkan'dan da hiçbir iz yoktu. Ama biliyordum. Orada, o kapının arkasındaydı. Bu yaşadığım şokun üzerine polislerden azar yiyerek daireme çıktım ama sabaha kadar uyuyamadım. Kendimden utanıyordum. Ve ayrıca onu orada bıraktığım için kendimi suçluyordum. Bir yandan da kendime "o öyle istemişti" deyip durdum. Ama vicdan azabım giderek büyüyordu. Ertesi sabah okula gitmedim. Bunu çözmeliydim. O benim en yakın dostumdu. Serkan'ın dairesine kadar tekrar çıktım. İçeri girdim. Bir ipucu, bir şey olmalıydı. Bulmalıydım. Umutsuzca her köşeye baktım. Hiçbir şey yoktu. Ta ki gözüm o çatlamış eski aynaya takılana kadar. Aman Allah'ım. O an başımdan aşağı kaynar sular boşaldı. Aynanın içinde Serkan bana bakıyordu. Yerden ayağa kalkmaya çalışıyordu. Gözlerinden biri dışarı fırlamış, her yeri paramparça olmuş ama yaşıyordu işte. Her yanı kan revan içinde bana bakıyordu. Ben ise şok olmuş, dona kalmıştım. Serkan kendini zorlayarak parmağıyla bir yeri işaret etmeye, bir şey anlatmaya çalışıyordu. Sanırım masaya doğru. Fakat masada bilgisayardan başka bir şey yoktu. O an perdeler çekildi. Kapılar kapandı. İçerisi bir anda kapkaranlık oldu. Sanki ayna ışığı bir kara delik misali emiyordu. Dış kapıya koşmak istedim ama kapı yoktu. Yemin ederim yoktu. Sanki ev değişmişti. Sonu gelmeyen, boğazımı sıkan bir koridor. Duvarlar. Sanki duvarlar nefes alıyordu ve bir canlı gibi hareket halindeydi. Duvarların üstünde ya da derisinde, evet şaka değil derisinde, taze tırnak izleri vardı. Çırpınan ellerin izleri. Bu labirentte nereye koştuğumu bilmeden koşuyordum.
Kurtulmalıyım bu cehennemden. Savaşmalıyım, hayatta kalmalıyım dedim içimden. Bir an ayağım bir şeye takıldı. Bir telefon. Serkan'ın telefonu sanırım. Ekranı açıktı. Sadece bir mesaj gösteriyordu. Sakın arkanı dönme. Arkamdan gelen fısıltıları duyuyordum. Zemin tereyağı gibi kayganlaşmıştı. Aynı geçen gün kapımın altından sızan şerbet gibi kaygan ve demir kokuyordu. O an üzerime bir şey damladı. Başımı yavaşça kaldırdım, tavana baktım. Serkan oradaydı. Tavana yapışmıştı. Gözleri dışarı fırlamıştı. Ağzı açık, kan içindeydi. Ama o ağızdan çıkan ses benim sesimdi. Bana ait bir sesle yardım et dedi. Korktum ve koştum. Ben kaçtıkça zemin bir bataklık gibi beni içeri çekmeye çalışıyordu. Koridor bir labirent gibi kendi içine dönüyordu. Döndükçe her seferinde aynı yere çıkıyordum. Hep aynı salona, hep aynaların karşısına. İlk aynada yorgun görünüyordum. İkincisinde solgun. Üçüncüsünde çürümeye başlamıştım. Dördüncüde gözlerim akıyor. Beşincisinde vücudum ters dönmüş, kolum bacağımdan çıkmıştı. Altıncı aynaya geldiğimde artık ben değildim. O şey bendim ama ben değildim işte. Aynaya dokundum. Sanki suya dokunmuş gibi parmaklarım içeri geçti. Nedense ağlamaya başladım. Ama gözyaşı değildi. Küçük siyah kurtçuklar dökülüyordu yanaklarımdan. Sonra derinden bir fısıltı geldi. Annemin sesi. Hadi uyan, okula geç kalıyorsun. Sanki ses dalgaları derinden, örümceklerle birlikte kulaklarımdan içeri giriyordu. Her yer karanlıktı. Sadece cılız bir ışık gördüm. Takip etmekten başka bir seçeneğim yok dedim kendime ve takip etmeye başladım. Sonunda karşımda bir kapı belirdi. Bir umutla açtım. İçerideydim. Kendi odamdaydım. Her şey yerli yerindeydi. Bilgisayar açıktı. Saat tam 03:12. Ekranda Serkan vardı. Bana bakıyordu ve aniden arkasını dönüp uçsuz bucaksız bir boşlukta bir şeyden kaçmaya başladı. Ve ben bir an kendi kameramdan o lanet aynanın duvarımda asılı olduğunu gördüm. Kafamı çevirip aynaya baktım. Yansımam sırtını dönmüştü. Sonra bir baykuş gibi kafasını bana çevirdi ve çirkince gülümsedi. O anda aniden ekran kapandı. Karanlık üzerime çöktü ve telefonumdan bir bildirim sesi geldi. Titreyen ellerimle telefonu elime aldım ve şöyle yazıyordu. Uyuyor musun? Evde biri var galiba. Gözlerim ekrana kilitlendi ve o an içimi buz gibi bir gerçeklik delip geçti. Bu mesajı ben atmıştım ve Serkan beni kurtarmaya geliyordu. Ekranda bir yanıt belirdi. Korkma, geliyorum. Ve ekran kapandı. Balat'ta dehşet veren bir olay. 2 üniversiteli genç evlerinde ölü bulundu. Akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine adrese giden ekipler gençlerin hareketsiz yattığını belirledi. Yapılan ilk kontrollerde her 2 gencin de hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın sebebi henüz bilinmiyor. Cinayet mi yoksa başka bir neden mi? Ayrıntılar birazdan. Komiserim, Balat'taki vaka ile ilgili bilgisayarda bir ses kaydı bulduk. Hazırsanız açıyorum. Aç bakalım. Yok mu arttıran? Bu cümle hala kulaklarımda çınlıyor. Bir hafta önce tanımadığım bir numaradan gelen mesajla öğrendim. Yeri sadece koordinat olarak atıyorlar. Saat gece yarısına yakın buluşma yeri şehir dışında terk edilmiş bir sanayi binası.
İçeri girdiğimde yaklaşık 20-25 kişi vardı. Kimse konuşmuyordu. Gözler aynı noktada sabitlenmişti. Ortada biri duruyordu. Siyah uzun bir pardösü, yüzü loş, ışığın altında seçilmeyecek kadar gölgede. Yanında büyük, eski bir bavul. Ağır ağır açtı. İlk çıkardığı eşya bir bilgisayardı. Eskiydi ama tertemiz duruyordu. O sırada içerideki hava değişti. Gerçekten gözlerimi kırptığımda ekran bir kısa süreliğine açıldı. Ama kimse dokunmamıştı. Adam sadece şunu söyledi. Bu bilgisayar, burada yazılan her şey gerçekleşir. Ünlü bir senarist olabilirsiniz. Bir anda sessizlik bozuldu. Yok mu arttıran diye. 1000 liradan başladı. Hiç kimse şaka mı bu demedi. Çünkü oradaki herkes bu adamın satışa çıkardığı eşyaların dileklerini gerçekleştirdiğini bir şekilde duymuştu. Söylentilerin bir kısmını da duymuştum. Bir kadının tüm borçları silindiğini, bir adamın kayıp kızına 7 yıl sonra kavuştuğunu. Ama detaylar bulanık. Hiç kimse tam olarak ne yaşadığını anlatmıyor ya da anlatamıyor. Çünkü oradan bir şey satın alanlar birkaç hafta içinde ya ortadan kayboluyor ya da garip kazalar geçiriyor ya da ölüyorlar. Ben hiçbir şey almadım ama orada bulundum. Ve hala arada sırada telefonuma mesajlar geliyor. Sıradaki açık arttırma yakında. Dileğinizi unutmadık.